tarihsel olarak baktığımız zaman savaşa giden erkekleri koruması için yapılan belli başlı motifler var. Bununla beraber şifa için şakak bölgelerine, eklem bölgelerine yapılan, ki nenemde de çok vardır. Benim sergide hayat ağacı işledim. Bir teyzenin alt dudağından başlayıp göbeğine kadar inen bir hayat ağacı. Ve iki göğsün üstünde de ceylan motifi bulunur. Ve 1930'lu yıllarda ovada ceylanlar vardı. Ve eskiden herkes evine yavrusunu alır, besler, kınalar, gerektiği zaman hediye eder bir sürü yere. Ve çocuklarına ceylan ismi verir ve bunu kendi bedenlerine işlemeye başladılar. Genelde çok göğüs üstünde, ellerde ceylan motifi vardır. Şu anda tişörtümün üzerinde de var aslında. Ve bu ceylanı işlemenin nedeni de şudur: güzelliği onlara geçtiğine dair inanırlar. Bu doğrultuda devam ederler. Ve hayat ağacı çok az kişide bulunur. Bazı kişilerde rahime kadar inen hayat ağaçları vardır, bazıları da göbeğe kadar iner ve bölgede buradan Urfa'ya kadar sadece şu anda bir tane teyzede tek var. 3 sefer denedim, izin vermedi. Tekrar şansımı deneyeceğim ama çeker mi bilmiyorum. Dudakta bir sürü motif var, çok çeşitli ama genelde Mardin, Urfa, Antep, Kilis bölgelerinde araştırmaların çoğu bu bölgelerde oluyor, bu şehirlerde oluyor. Ve genelde o şehirlere ait motifleri biz çoğunlukla görüyoruz. Ama örnek veriyorum Dersim, Adıyaman, ondan sonra Maraş'ta çok bambaşka motifler var yani. İşte o biraz göz ardı edilen bölgelerden aslında ve gerçekten o bölgelerde çok daha farklı motifler buldum ve her bir motifin bir anlamı var yani. İnsanlar aslında bir noktada yaşam biçimlerini, yaşam felsefelerini o motiflerle vücutlarına işliyor yani. Aslında dert temelinde böyle bir gelenek, böyle bir sanat. Her aşiretin bir dövmesi var. Yani suçtur biri diğerine bakıp aynı işareti kullanamıyor. Her aşiretin ayrı bir simgesi vardır. Akrep ve yılan sokmalarına karşı kullanılan dövmeler var. Dövme motifleri yaygın bir şekilde. Neden dersek, mesela Mardin'de kurulan ilk sivil toplum örgütlerinden bir tanesi Akrep İmha Cemiyeti'dir. Mardin'in, Kızıltepe'nin köylerinin bazılarında hala akrep oyunları oynanır. İnsanlar o motiflerle ne bileyim hani bir enerji akışına inanıyor, bir iletişim biçimi olduğuna inanıyor ve ona göre yapıyor. Örnek veriyorum güneş motifi, yani dudakta en çok kullanılan motiflerden birisi ve popüler motiflerden birisi. Yaşamın ve bilginin kaynağı, aynı zamanda koruyucu olarak mesela anlamlandırılmış ve aynı zamanda bizim o güneş inancımızdan mesela gelme ve o güneş motifi sembolü sadece biz Kürtlerde var aslında mesela. Dünyanın başka yerinde bu motiften mesela bulamıyorsun bu motifi ve birçok ortak motifimiz var, evrensel motifler de var mesela. Göbeklitepe'de çıkan motiflerden bahsettiğim zaman mesela aynı motifi biz bir aborjinin teninde de görebiliyoruz. Fas'ta bir Berberi'nin teninde de görebiliyoruz yani. Bu da aslında bir noktada o motifler bizim evrensel bağımızı da oluşturan motifler yani. Dünyanın bir zamanda dünyanın farklı yerlerinde insanlar aynı motifi kullanmış ve benzer anlamlar yüklemiştir. Kadınlar, teyzeler doğadan alır ve bedenlerine işler. Aslında emanetçiler bunlar. Bedenlerinde bir ömür beslerler ve büyütürler. Sonra tekrar doğaya bırakırlar. Alt dudak dövmesi en zor iyileşen dövmedir. Çünkü 15 gün sıvı yiyecekler yemek zorundadır. Dudakları sarkmasın diye dudaklarını bağlıyorlar ve yörede zel diye pipeş şeklinde bir bitki var. Onu kullanarak yapıyorlar. Sıvı bir şekilde besleniyorlar. Alt dudak dövmesinde sadece Arap kadınlarında görebiliyoruz. Bir alt dudak dövmesi olduğu zaman bilin ki bir Arap kadınıdır. Bunun içinde 2 tane rivayet anlatılır. Bunlardan bir tanesi İslamiyet'ten önce orduda düşman askerleri Müslüman kadınları öpüyor, dudağından öpüyor.
Onlar da erkeklere itici gelsin diye alt dudak dövmesini, çirkin görünsünler diye alt dudak dövmesini yapıyorlar. İkinci rivayete göre yine Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatıma savaş döneminde kimine göre dudaklarından başkası tarafından, kimine göre de kölesi tarafından öpülüyor ve bundan arınmak adına önce kına yakıyor, daha sonra kendini çirkinleştiriyor. Bütün bölgede Kürt, Arap, Ezidiler ve Süryanilerde de dudak vardır. Süryaniler Kudüs'e gittikleri zaman hacı olduğuna dair inanılır ve dövme yaparlar bedenlerine. Ben Midyat'ta 2 tane teyze buldum ve bu 2 teyze Suriye'den geldikleri için bedenlerinde Kürt ve Arap dudakları var. Ama Süryaniler. Süryanilerde dövme geleneği çok daha farklıdır. Süryanilerde dövme kutsal topraklar, Kudüs'e gittikleri zaman. Biz hacı ederken onlar mıksiye diyorlar. O günün anısına ya Hazreti İsa'nın resmini ya da bir haç motifini yaparlar ve o günün anısına Kudüs'e gittikleri zamanın tarihini belirtirler orada. Ezidilerde ise daha ağırlıklı olarak güneşe bakıp ibadetlerini yaptıkları için daha ağırlıklı olarak kendi alınlarına güneş motifini yapıyorlar. Biz bunu çok gözlemledik Ezidi kadınlarında. İşte tarak motifleri var, ayna motifleri var, dağ keçisi motifleri var. Çok fazla astrolojik motifler var ve bu motiflerin mesela yapılması gereken bölgeler de var. Örnek veriyorum, astrolojik motifler daha çok yüze yapılıyor. Mesela ay, örnek veriyorum alnına yapılıyor, güneş çeneye ya da yanaklara, buruna. İşte her bir motifin birer bir anlamı var, bir yapılış amaçları var mesela. Astrolojik motifler bu anlamda çok önemli. Mesela genelde Kürt kadınları çok fazla astrolojik motifler de kullanıyor ve genelde yüzlerine kullanıyorlar. Bu da ay tanrıçası Sine ithafen yapılan, onun için yapılan bir bir anlam verilmiş o anlamda. Mesela benim annem hala ayın hareketlerine göre yaşamını şekillendirir ya da ne bileyim bir şeylere bir anlam koyar. Bugün ayın şu hareketi, şu döngüsü, işte şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı. Mesela bu tarz ritüelleri farkında olmadan hala yaşatıyor aslında. Ve hepsi birbirine bağlantılı. Mesela batıl inanç dediğimiz şeyler ya da günlük olarak yaptığımız mesela bu nazar, örnek nazar boncuğu mesela kötü enerjileri kopsun diye ya da özellik otu ya da mesela def, onlar o tarz şeyler hepsi bir biçimde birbirine bağlantılı. Ve ben defle ilgili bir araştırma yaptığım zaman mesela o tarz inançlara da bakıyorum mesela. Örnek veriyorum, ayın benim annemdeki önemi nedir yani? Annem neden aya bu kadar önem veriyor? Mesela kafasına taktığı eşarp bile mesela astrolojik motiflerle geleneksel mesela eşarplarımız yine astrolojik motiflerle süslenmiş. Bir bakıma aslında şey de çıkarabiliyorsun. Aslında geçmişten beri en azından Kürt kadınlar sürekli ayla bir iletişimleri olmuş yani. Sürekli ayla, güneşle, yıldızlarla. Ritüel neyse ona uyulsa daha mantıklı işler çıkar ortaya. Daha da güzel olur çünkü bu kültürü yaşatmış oluruz. Ama bunu tamamıyla tüketim amaçlı değil, yapmamamız lazım. Ben bunun mücadelesini veriyorum hala. Hala özgünlükten yanayım, hala bulduğum ve görüştüğüm teyzeler vardır. Onlarla konuşup ve sohbet edip yaparım.